Kingshot oyununda yapılan en büyük hatayı bu videoda size anlatacağım arkadaşlar. Herkes size en güçlü vali etkinliğini ya da KVK, SVS etkinliğine birikim yapmanızı ve bu etkinlikler geldiği zaman birikimlerinizi harcamanızı istiyorlar. Ama bu tamamen bilinçsizce ve tecrübesizce yapılan bir işlemdir arkadaşlar. Bunu isteyen arkadaşlar tamamen oyunu bilmediklerinden sizden böyle bir şey istiyorlar. Şimdi ben size bu videoda birikimlerin neden çok önemli olduğunu, neden en güçlü vali ya da KVK hazırla oynanmaması gerektiğini, kazanırsak, oynarsak ne alabiliriz, oynamazsak farklı etkinliklerden neler kazanabiliriz, detaylı bir şekilde sizlere bunu anlatacağım. Bunun ben kesinlikle inanılmaz yanlış ve oyundaki en büyük hata olduğunu düşünüyorum. Eğer farklı bir düşünceniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bazı eyalet liderleri, bazı R5 ve R4 arkadaşlar belki bu videoyu çektiğim için bana kızabilirler. Ama oyuna para yatırmayan ve düşük yatırımlı arkadaşların kesinlikle bu hatayı yapmaması gerekiyor. O yüzden bu videoyu çekmek zorunda hissettim kendimi. Henüz kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, videoyu izleyenlerin %70'i henüz kanalıma abone değilmiş. Abone olup beğeni tuşuna basıp yorum atarsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar oyunun ilk zamanlarında zaten oyuna başladığınızda en güçlü vali etkinliği. Oyunun 70-80. günden sonra ise KVK, SVS etkinliği geliyor. En güçlü vali ilk başlarda kendi eyaletiniz içindeki oyuncularla bir yarıştığınız bir haftalık bir etkinlik. Buradan bir kahraman parçaları alabiliyorsunuz. Maksimumda 300 tane kahraman parçası, elmas ve burada günlük aşamalardan da böyle işte 20 bin elmaslar toplayabiliyorsunuz. Bu ödüllerin karşında biz 300 tane birinci olabilirsek eğer kahraman parçası ve 20 bin elmas ve diğer günlerden de elmaslar almış olacağız. Şimdi oyuna her zaman ilk başladığınız andan itibaren kendinize bir kahraman planlaması yapmanız gerekiyor. Oyunda ilk başta en değerli kahramanlardan bir tanesi kesinlikle Amadeus'tur. Ve bu Amadeus'u en güçlü vali etkinliğine 3 kere gelir. Bunu sadece yüksek yatırımlı arkadaşlar alır. Çünkü gerçekten bu oyuna para yatıran çok fazla arkadaş var. Ve her zaman şunu unutmayın. Sizden çok daha fazla para atan birisi karşınıza çıkacaktır. Hiçbir zaman hırs yapmayın. Bazı kahramanları almak için ya da bazı etkinliklerde sadece üst sırada gözükmek için gereksiz paralar harcamayın. İnanın bu oyuna milyonlar yatırılıyor. Milyon dolarlar yatırılıyor. Bir gün karşılaştığınızda pişman olabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu tarz etkinlikte karşılığında ilk başta Amadeus alabiliyorsunuz. 3 kere geldikten sonra oyuna Gen 2 kahramanları geliyor. Sonra etkinlik kahramanı olarak Hilde geliyor. Daha sonra Hilde bittikten sonra arkadaşlar işte Gen 3'ün okçusu geliyor. Daha sonrasında Gen 4'ün işte piyadesi geliyor. Sonra Gen 5'in süvarisi geliyor. Sonra Gen 6'nın okçusu gelecek. Yani bu. Bunların her biri etkinlik kahramanlarıdır. KVK SVS aşamasındaki hazırlıktan ya da en güçlü vali etkinliğinden alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size Kingshot oyunu için size bir site önerisinde bulunacağım. Top Up Live sitesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bildiğimiz gibi oyunda paketler yüksek ve bunun için sürekli her videoma ya da kullandığımız sosyal medya Discord ve Telegram'da bana sorular soruyorsunuz. Oyun içi paketleri daha uyguna nasıl alabiliriz diye size bir site tavsiyesiyle geldim. Arkadaşlar Top Up Live'da Kingshot ile alakalı tüm paketleri satın alabiliyorsunuz. Bu siteye kayıt olmanız 30 saniyeden çok daha kısa sürüyor. Bu şekilde istediğiniz dil seçeneğiyle aşağıda isterseniz Gmail ile isterseniz farklı bağlantılarla ya da e-posta adresinizle hızlı bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Daha sonrasında burada size en uygun paketi kendiniz seçebilirsiniz. Burada bizim bir indirim kodumuz var. Bilek kodu. Bu şekilde girdiğinizde örnek veriyorum, burada 100 dolarlık paketi 82 dolar alıyoruz ve 18 dolar daha ucuz almış olacağız. Oyundaki tüm paketler burada mevcut arkadaşlar. Çok fazla ödeme yöntemi var ve çok hızlı bir şekilde hesabınıza paketleri alabiliyorsunuz. Nasıl yapılacağıyla alakalı bu aşağıda bıraktığım linkten eğer girerseniz burada adım adım anlatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde öğretici bir şey de var, resim olarak da var. Hızlı bir şekilde erişim sağlayarak paketleri çok daha uyguna alabiliyorsunuz. Ve birçok ödeme yöntemi var. Şimdi satın ala tıkladığımda burada bulunduğunuz ülkeye ya da hangi ödeme yöntemini yapmak istiyorsanız hızlı bir şekilde PayPal, Visa, Apple Pay, Google Pay ya da Razer Gold Wallet ile buradaki ödemeleri de hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kodu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda size verdiğim linki de kullanarak indirimden faydalanabilirsiniz. Soracağınız sorular olursa videonun altına yorumlarda ya da sitenin müşteri hizmetlerine de istediğiniz zaman danışabiliyorsunuz. Tüm dillerde bu sitemizde mevcut. İstediğiniz dilde satın alım yapabiliyorsunuz. Umarım hepimizin işine yarar.
Şimdi videoya geçelim. Ama sizin eyaletinizde eğer oyuna çok fazla paralar yatıran oyuncular varsa arkadaşlar şuradan görebilirsiniz. Kendi eyaletinizden de bakabilirsiniz. İnsanlar bu oyuna gerçekten çok fazla para yatırıyor. O yüzden bu oyuncular o kahramanları size bırakmak istemiyor olabilirler. Bunları onlar alacaklardır. Onlarla yarışmayın. Bazı oyuncuları görüyorum 2-3 ay boyunca birikim yapıyorlar. KVK ya da SVS'de oynamaya çalışıyorlar. Diyelim ki en güçlü vali etkinliği oynadınız ve gidip üçüncü oldunuz, dördüncü oldunuz. Şuradaki ödüllere baktığınızda arkadaşlar size üçüncü olduğunuzda 80 tane kahraman parçası veriyor. Bir kahramanı 4 yıldız yapabilmeniz için sizin 475 tane bu parçaya ihtiyacınız var. Ya da 5 yıldız yapmak istiyorsanız 1075 parça. Gidip beşinci olduğunuzda 50 parça alabiliyorsunuz. İlk 10'a girdiğinizde 30 parça alabiliyorsunuz. Yani hiçbir işinize yaramıyor. Ya da ilk 20'ye gireyim diyorsunuz. Eyaletimdeki ilk 20 oyuncudan biri olayım diyorsunuz ama 20 tane kahraman parçası biraz hızlandırma ve elmas veriyor. Tamamen elinizdeki birikimi, zamanınızı, emeğinizi ve paranızı çöpe atmış oluyorsunuz. O yüzden kesinlikle oynamamanız gerekiyor. Diyelim ki diyeceksiniz ki kendi eyaletime destek olmak istiyorum, katkıda bulunmak istiyorum. KVK'yı kazanmak istiyorum yoksa gelip benim eyaletimi işgal ederler diyorsunuz. Arkadaşlar şu an benim eyaletim işgal edilmiş durumda. Hiçbir avantajı yok. Sadece işgal edildiklerinde onların ismi yazıyor. Ve buradaki atamalar kısmında arkadaşlar buradaki bufflar %5 fazladan artıyor. Buradaki bufflar biraz fazladan artıyor. Ama bunların bir önemi yok. Zaten 15 gün sürüyor. 15 gün boyunca buradaki bakanlıkları almasanız da olur. Rakip takım hatta kazandığı halde size buradaki bakanlıkları verebilir. Vermek istemese bile 15 gün boyunca buradaki bakanlıkları almamak size hiçbir şey kaybettirmez. Buradaki çünkü bunlar tamamen artı olarak işe yarıyor. Hiçbir işinize yaramıyor. Sadece burada işinize yarayan bu var. Ve buradaki eğitim hızı var. Bunu da 15 gün sonra tekrardan bakanlıklar, başkanlık düştüğü zaman kendi eyaletinize geçtiği zaman dilediğinizce alabilirsiniz. Burası tamamen güç hırsı arkadaşlar. Bazı oyuncuların yaptığı işte benim eyaletim hem hazırlığı kazandı hem de savaşı kazandı. Bu oyun farm oyunu değil. Bu oyun savaş oyunu. Hazırlığı kazanmak size ekstra bir şey katmıyor. Gidin eğer eyaletiniz güçlüyse gidin savaşı kazanın. İyi bir şekilde koordine olun, iyi oyuncular toplayın ve savaşta karşı tarafı ezin. Bırakın oyuncular birikimlerini doğru düzgün yerlere kullansınlar. Siz yüksek yatırımlı oyuncular olup burada isminiz gözüksün ve yüce kral olmak istiyor olabilirsiniz ama o oyuncuların bireysel etkinlikleri kazanması gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle düşük yatırım ya da yatırım yapmayan arkadaşların KVK hazırla oynaması benim düşünceme göre saçmalık. Çünkü bireysel olarak oynayıp etkinlik kazanan arkadaşlar diğer oyunculara kıyasla inanılmaz bir şekilde öne geçiyor. Peki benim size tavsiyem ne? Arkadaşlar tavsiyem kesinlikle şu. Mesela elinizdeki kahraman formasyonuna ve sıralamasına göre diyelim ki siz illa en güçlü vali oynayacaksınız ve Gen 6 geldiğinde buradaki okçuyu almak istiyorsunuz. Ben size kesinlikle almayın demiyorum. Ama gidip KVK'da oynarsınız. KVK'da büyük bosslar yani çok fazla para yatıran kişiler çarpışıyor. Onun yerine gidin en güçlü valiyi diyelim ki oynayın. Ama diyelim ki kendi kahraman planlamanıza göre S6'daki okçuyu almak istiyorsunuz. O zaman arkadaşlar S5'ten birikim yapmaya başlayın. S6'ya geldiğinizde de ilk en güçlü valide oynamayın. İkincide de kesinlikle oynamayın. Çünkü en güçlü vali ilk geldiği zaman yine kendi elinizdeki balina oyuncular bu kahramanı hızlıca almak isteyeceklerdir. Bunlar bunu almak istediği zaman size bunu bırakmazlar. Eğer buna oynayacaksanız da kendi yeltinizdeki balinalarla iletişime geçin. Eğer onlar bu etkinlikleri oynayacaksa, para yatıracaklarsa gidip boşu boşuna üçüncü, dördüncü olmayın ve elinizdeki malzemeleri boşa harcamayın. Ben olsam ve herkese tavsiye ettiğim etkinlikleri oynama planlaması kesinlikle buradaki subay projesidir arkadaşlar. Buradaki subay projesine gelin. Bu sizin eyaletinizde silahlanma yarışı olabilir, subay projesi olabilir ya da eyaletin 80 günden daha erken aşamalarında oynuyorsanız 50 bin elmas veren ödülleri bu şekilde olan herhangi bir tane etkinliği oynayın arkadaşlar. Burada hem adı mitik genel parçaları alıyorsunuz, hem elmas alıyorsunuz, hem hızlandırmalar alıyorsunuz. Buradaki asıl odak noktamız elmas. Çünkü bu oyunda etkinliklerde şöyle bir durum yok. Bir etkinlik kazanayım ve benim tılsımlarımı yükselten malzemeler alayım diye bir durum yok maalesef. Etkinliklerden sadece elmas alabiliyoruz ve KVK'da kahraman parçası alıyoruz. O kahramanlar bizim bir işimize yaramıyor. O yüzden biz en iyi verimle bu elması alabileceğimiz şeye yönelmemiz lazım. Bir tane vali etkinliği ya da KVK hazırlığı oynayacağınız birikimle belki 3-4 tane burada subay projesi kazanabileceksiniz. Nereden baksanız
Bir tane hazırla oynadığınız puanla 2-3 tane subay projesi kazansanız 150-200 bine yakın elmas yapıyor. O elmaslarınızla petlerinizin geliştir kısmını yükseltebilirsiniz. Yeni rulet kahramanlarından kahraman alabilirsiniz. VIP seviyenizi yükseltebilirsiniz. Bu elmasları dilediğiniz gibi hesabınıza kullanıp yükseltip geliştirebilirsiniz. O yüzden kesinlikle para yatırmayan ya da düşük yatırımlı oyuncuların asıl odak noktası 50 bin elmas veren etkinlikler olmak zorunda. Diğer türlü yapacağınız tüm birikim ve harcamalar çöpe gidecektir. Eğer siz oyuna çok fazla yüksek paralar atıyorsanız gidin tabii ki en güçlü valiyi oynayın. KVK hazırlığı oynayın. Size hiçbir lafım yok. Ama düşük yatırım yapan ya da para yatırmayan oyuncuların her şeyi hesaplaması gerekiyor. Örneğin bu etkinliğe geldiğiniz zaman bu arkadaş 5 milyon, bu arkadaş 3 milyon puan yaptıysa etkinliğin bitme süresine bakın, 2 saat 38 dakika. Öncelikle kesinlikle yapmanız gereken ilk şey buradaki hedef puanı 453 bin puan yapıp buradaki tüm ödülleri almak. Bu sadece bu etkinlik için değil, oyuna gelen tüm etkinliklerdeki hedef puanları az malzeme kullanın ve alın. Burada hedef puan için 453 bin puan istiyorsa siz maksimum 460 bin, 470 bin puan yapın, bu ödülleri alın. Sonrasında ise girin, burada sizde görevler yazıyor arkadaşlar. Ne kadar neyin ne kadar puan verdiği de yazıyor. Çantanıza dönün bakın ne kadar puan yapabiliyorsunuz. Diyelim ki 6 milyon puan mı yapabiliyorsunuz? Hemen gelin liderlik tablosuna basın. Birinci 5 milyon puan yapmış. Daha sonrasında da bu etkinliğin bitmesine 5 dakika kala, 2 dakika kala malzemelerinizi kullanın. Bir anda onu geçin ve birinci olun. Rakibinize şans tanımayın. Onun elindeki malzemeleri kullanmasına süre vermeyin ve bu etkinlikte birinci olun. Sonra diğer etkinlikleri bekleyin. Yani her zaman mentaliniz ve çalışma şekliniz şu olmalı. Ya bu etkinlikte birinci olacaksınız ya da buradaki hedef puanları alıp bir sonraki birinci olacağınız etkinliği bekleyeceksiniz. Ve oyuna 2-3 ayda bir, 4-5 ayda bir gelen özel etkinliklerimiz var. Cadılar Bayramı etkinliği olabilir, Sevgililer Günü etkinliği olabilir. O tarz etkinliklerde ekstra daha avantajlı bizim şeylerimiz geliyor, etkinliklerimiz geliyor 4 gün 5 gün süren. O tarz etkinliklerde birikim yapabilirsiniz. Bunların her biri en güçlü vali etkinliğinden ya da KVK etkinliğinden inanın çok çok daha değerlidir ve size çok daha büyük ödüller kazandırır. Bu videoyu çektiğim için belki birçok sunucudaki arkadaştan tepki göreceğim. Özellikle R4 ve R5 arkadaşlardan ama arkadaşlar hesap kitap ortada. Kendiniz bakabilirsiniz. Bu hatayı ben yaptım. Oyuna ilk başladığım zaman Hilde almak için hızlı bir şekilde 1,5 aylık 2 aylık birikimimi kullandım ve gidip arkadaşlar 7. oldum. 7. olduğum senaryoda da bana verdiği kahraman parçası arkadaşlar 30. Ya çünkü benim eyaletimde çok fazla para yatıran oyuncu vardı ve ilk hilde geldiğinde oynadım. Geldiği gibi de hiçbir şey alamadım ve 1,5 aylık emeğim çöpe gitti. Sadece 10-15 bin elmas aldım ve karşında 30 tane kahraman parçası aldım. İnanıyorum ki buraya oynamak yerine 50 bin elmas veren bir etkinliğe oynasaydım rahat 5 tane buradan elmas alırdım. 250 bin elmas cebimde kalırdı ve ekstra belki başka etkinliklerde kazanabilirdim. Yani benim tüm savunmam ve olayım bu. Bence artık herkes bunu öğrendi. Bilmeyen arkadaşlar var. Telegram gruplarında ve Discord'larında soruyorlar. En güçlü vali ya da SVS, KVK hazırlığa birikim yapıyoruz diye. Arkadaşlar yapmayın. Bu oyunda bireysel olarak bir şeyler olmak, bir yerde yer edinmek istiyorsanız, hesabınız biraz daha sizin düzeyinizdeki oyunculara göre güçlü olsun istiyorsanız kesinlikle benim dediğim şeyi bence yapmanız gerekiyor. Ama karar tabii ki sizin. Bizim eyaletimiz KVK eyaleti, SVS eyaleti. Biz eyaletçe SVS hazırlığı kazanmaktan çok mutluyuz ve bu bizim için çok büyük bir başarı diyorsanız ona çok büyük saygı duyuyorum. Ona lafım yok. Benim tüm lafım bazı oyuncuları zorlayan zorba insanlardan. Çünkü insanları zorluyorlar. Bunu harcarsan seni yakarız. Bunu harcarsan birikim yapmazsan seni dışlarız, ittifaktan atarız diyorlar. Bu çok yanlış bir oyun tarzı. İnsanlar kesinlikle kendi özgür ve hür iradesiyle bunun kararını kendileri vermek zorunda. Ya bireysel o etkinlikleri kazanabileceğiniz bir eyalette oynayın ya da isterseniz bir eyaletin parçası olun. SVS'lerde, KVK'larda hazırlık yapın ama bireysel olarak zayıf hale gelin. Tamamen karar sizin, size bırakıyoruz. Ben bildiklerimi anlattım. Umarım işinize yarar. Umarım bir şeyler anlatırken kimsenin kalbini kırmamışımdır. Seviliyorsunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.